Evet, yayındayız galiba. Selam arkadaşlar, hoş geldiniz. Yine mükemmel bir yayınla karşınızdayız arkadaşlar yine. Sui listeleniyor. Herkes bunu bekliyor. Bakalım bugün neler olacak. Bütün borsalarda açtık Sui'nin paritesine ve şu an 21 dakika var arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Hoş geldiniz arkadaşlar. Aylardır beklenen Sui'de artık son gün geldi. Evet, sonunda geldi. Airdrop yapacağız falan, yapmadılar. Sağlık olsun. Arkadaşlar merhaba, hoş geldiniz. Şu OKX derken listeleme muhabbeti var. Sayfasını ben bir türlü bulamadım, gördünüz mü ya? Yok hocam, biz de baktık ona da OKX'te çıkmıyor. Yani. OKX'te sayfası bile yok. Abi evet, ona baktık diyor. 40 geçe yatırmalar, yani emirleri açacaklar diyor. Yine 3'te listelenecek. Evet öyle gözüküyor. Az önce tweetine baktım yani. Tamam öyle. Tamam, siz devam edin. Ben geliyorum. O şeydir ya. Otur oyun nedir? Evet. Yorumlar çok hızlı. Neler yazıyor arkadaşlar? Evet, bir tahmin alalım arkadaşlar. Sizce kaça sabitler, kaçtan çıkar, kaça iğne atar? Tüm borsaların şeyi açık arkadaşlar. Spotu açık. OKX'te birazdan gelecek. Şu an 19 dakika var, 20 dakika var. Evet, öncelikle şunu uyaralım. Kesinlikle ama kesinlikle arkadaşlar, suyu almayı düşünüyorsanız market tuşuna basmayın. Hızlıca basmayın arkadaşlar. Yoksa tepeden alırsınız. Yıllarca onu beklersiniz. O yüzden sadece emirle almaya çalışın. Acele etmenize de çok gerek yok zaten. İlk çıktığında bir hareketini yaptıktan sonra daha güvenli bir bölgeden almak isteyenler değerlendirebilir. Yayını da beğenelim arkadaşlar lütfen. Evet, yayını beğenmeyi unutmayalım. İsteyelim bence en baştan. Ya bence bu arada birçok insan hani airdrop yapmadı suyu aslında ama hani bu şeyle düşük fiyatlardan aldı. Çoğu insan da ben bugün bayağı kazanacağını düşünüyorum. Aslında portföyünü biraz bayağı bir dolduracak. Çünkü hani bir hesap var arkadaşlar. Initial market cap'i işte dolaşanın ilk çıktığındaki fiyatı ne olacak ona bakacaksınız. Dolaşan arz da 528 milyon olacak ilk listelenmede. Yani biz hesap yaptığımızda hatta 2 dolarla çarptığımızda 1 milyar dolarlık bir market cap'e de geliyor. Belki önce bir iğne atar, sonra işte eğer 2 milyar dolara gelirse de Aptos'un market cap'ine yaklaşıyor. Bunu yapabilecek potansiyelde mi? Bizce bence bana kalırsa en azından olur. Yani o market cap'e ulaşır. Anlık mı ulaşır, ileri vadede mi ulaşır bilmiyorum. Ama çünkü hani bayağı bir hype'lı geldi suyu Aptos'tan sonra, zaten hani hep testnetleri konuşuldu işte. Tabii oralardan vermesi işte dediğim gibi Discord'dan mesela kayıt yapanlara verdi. Yani ulaşabilecek seviye, bakalım neler olacak. Bence birçok kişi de kazanacak. Umarım öyle olur. Ben de öyle tahmin ediyorum. Yani çıkana mükemmel para kazandıracak diye tahmin ediyorum. Çünkü market cap olarak 1,5-2 milyar dolar olur mu sence? Yani 1 milyar doları geçmesi çok muhtemel tabii ki. Aptos'a falan diğer rakiplerine baktığımız zaman 1 milyar dolar. Ve çok sevilen bir coin hani. Airdrop yapmamasına rağmen yine hala herkes suyu konuşuyor mesela. Evet, 1 milyar dolar eğer şöyle bir hesap yaparsak. Hemen şunu açayım. 1 milyar dolar şöyle yapalım. Bölü 528 milyon. Eğer arkadaşlar market cap'i 1 milyar dolar olursa suyu fiyatı 1.89 olması gerekiyor. İlk çıkışta. Evet. Ön satışta alanlar böyle bir senaryoda zaten çok büyük kazanç sağlayacak. Binance linkini bulamamışlar. İsterseniz chat'e atın bu sayfanın linkini. Olur. Sesim geliyor mu? Evet geliyor hocam. abi. Bu şeydeki OKX'teki sayfayı da bak, attım o sayfayı, orayı da açabilirsiniz. Tamam, bakıyoruz arama. Açık orada şey. Bir dakika, buraya yayına veriyoruz mu burayı? 14.50-15 arası sadece limit emirler var. Sonra 15 iptal edilebilir limit emirler. 15'ten sonra da iptal edilemez limit emirler. O 2 oturum yapmış OKX. Evet, OKX'te geldi. Borsalar sürekli karar değiştirdi listelemeyle alakalı. O kadar heyecanlılar ki. Gösterge açılış fiyatı 2 dolar diyor abi. 2.99 da yazmış OKX'te. Az önce yaptığımız hesaba yakın bir fiyat vermiş aslında gösterge olarak.
Burada bir şey yok henüz. OKEX biraz böyle canlanmış. OKEX şu işe el atın demiş. Evet 16 dakika var arkadaşlar. OKEX linkini de şey yapabilirsiniz. Sohbete atabilirsiniz. Bak private'den attım. Tamam. Bütün borsaların aynı anda listelemesi de fiyatın bazen uçuk kaçık yerlere gitmesine sebep olabilir bu arada. Yani rakibi Aptos'u yakalar mı abi? Yani şu an yakalaması gerekiyor mantıken ama Aptos da yani sonuçta 10 dolara iğne attığında dolaşımdaki arzı daha azdı. Bu kadar market cap değildi yani. Ama baktığın zaman yine aşağı yukarı aynı seviyeler muhtemel gözüküyor. Bir de çok fazla o Aptos'a göre çok bir hype var burada. Sadece bugün akşamki FED baskısı olmasa daha rahat bir piyasada olurdu. Neden bugün seçtiler özellikle onu da anlamış değilim yani. Her şeyi sıkıştırıyorlar böyle bazen. Abi bazen yapıyorlar böyle şeyler ya. Hani çok önemli şeyler aynı güne denk geliyor abi. Ethereum mesela ertelenmeseydi o da aynı güne denk gelecekti. Evet, mesela şu an OKEX'teki gösterge açılış fiyatı sürekli değişiyor. 1.88 oldu geri. Şöyle Aptos'un market cap'ini açayım abi bir yandan. Aptos'un market cap'i 1 milyar 862 milyon dolarmış arkadaşlar. Yani ne oluyor? Bir de 3,5 doları geçer herhalde. Launch Pool videosunu çekerken 2 milyardı mesela. Biraz düştü tabii ki. Bakalım 1 milyar 800 yazalım hızlıca. Eğer 1 milyar 800 milyon dolar olursa arkadaşlar market cap'i kaç olacakmış ona bakalım. 528 yaptık. 3.40 oluyor Yani eğer Aptos yerine gelirse. 3 dolar 4 dolar arası bir fiyat beklemek çok mantıklı bu arada. Yani 4 doların üstü birçok yerde Aptos da bazı borsalarda 40 dolara falan iğne atmıştı yani. Bir yerde 100 dolara mı atmıştı? Öyle bir şeydi galiba. Gate'de mi derdi? Evet. Evet, beklentisi olanlar da yazabilir ya. Arkadaşlar da yazabilirler. Evet, yani tahminleri bir yorumlara alalım. Onları da okuyalım. Listelemedi daha. Emirleri açtı arkadaşlar. OKEX. Şuradan göstereyim. 14.50'de emirleri açacak. 50 dolar bekleyen var. diye ama emir de koyanlar var. 4 dolar da valla yani satmamak için kendini tutana nasıl bir hedeflerine bakmak lazım. 4 dolar çok iyi para ya. 4 dolar bayağı iyi abi. Yani minimum Aşırı kazanıyor. 1500 yani. desek. Yani şöyle bir şey var. Burada satış baskısı yiyeceği bir durum da kalmadı gibi. Daha çok alım baskısı yiyecekmiş gibi duruyor yani şeyde. Evet. Çok fena bir satış baskısı olmuştu mesela Aptos'ta. Kaldıraca falan girince de short bayağı yüksekti short oranları. Şimdi Sui de yani Justin Sun bile Binance'ın launch pool'una girmek için para attı falan. Onu bile biraz bozdu abi o stabil coin'i. Bir de şeyden oldu abi bence o. Hani mesela Aptos'ta kıyasladık ya az önce. Hani Aptos'ta zaten direkt airdrop geldi. Adamlar dedi işte bedava para. Hani bu da airdrop gibi ama burada biraz uğraştılar yani. Borsalar yazdılar. İşte borsalar biraz insanları uğraştırdı suyu verirken. Yok çekiliş yaptılar. Oradan çıktı mutluluk falan filan derken. Aslında biraz da kendini böyle naza çekti biraz suyu verirken. İnsanlar o yüzden biraz daha elimde dursun. İşte alim düşüncesine giren insanlar da var. Yine bu uyarıyı öncesinde yapalım arkadaşlar. Hani bu yayınları açma sebebimiz de konuşamadım. Yani burada en azından listelenmede fiyatı görmek ve aldığımız airdropları değerlendirmek en güzel şekilde. Yani buradan gelip de alım işlemi gerçekleştirecek arkadaşların önce eğer istiyorsanız bu arada Sui'ye güveniyorsanız bir fiyat hareketlerinin oturmasını bekleyin. Ondan sonrasında kararınızı verin. Çünkü çok fazla canınız yanabilir yukarıdan aldığınız emirlere. Vallahi hiç öyle olmuyor Mert. Yangın yeri oluyor ortalık. Haldır huldur kimden bulursa. Alan alıyor, satan satıyor. İğneler. İşte abi çoğunda zarar ediyor ama ya öyle yapanlar. Bu kumara giriyor biraz bu şekilde ya yapmak. burada alım yapmak tabii ki her zamanki gibi yeni coinlerde ve böyle hype'lı coinlerde
riskli olabiliyor. Bunun birçok örneğini gördük işte. Daha önce AP'de gördük. Daha sonra işte Aptos'ta gördük. Değişik iğneler atıp sonra pişman edebiliyor ama uzun vadede de iyi yerlere gelebiliyor. Aptos 3 dolara kadar düştü ama daha sonrasında 20 doları gören bir coin oldu yani. Yani. O süreçte Aptos öldü bitti diye çok fazla konuşuldu. Şimdi Sui de benzer şey ama biraz daha böyle topluluk ve meraklısının fazla olduğu. Tabii tamamıyla günlerce, aylarca airdrop muhabbetinden dolayı o topluluğu oluşturdular. Şimdi kimseye ve çok az kişiye verdikleri için de bir kıskançlık da oluştu. Almam lazım falan modunda olanlar da var. Bir daha bir insanlar çok heyecanlandıran bir olay ya. Hani çoğu kişi ilk defa bu kadar belki para kazanacak. Yani kazananlardan. Evet, tabii. Ya Aptos da çok güzel para kazandırmıştı airdrop'tan. Yani burada Sui'de de herkesin para kazanamadığı bir duruma geldi şimdi. Yani çekilişleri falan çıktı işte. Çok aşırı bir beklenti vardı. Herkese airdrop alacak. Kimse alamadı gene. Ya zaten öyleydi ama şimdi herkese dağıtsalardı da herhalde 10-15 Sui falan düşecekti adam başı. Ya o da işte 50 dolar falan yapacaktı yani. Piyasa emriyle satmak mantıklı mı? Yani bu tarz şeylerde değil. Şu an OKX'te nakış gibi emir döşüyorlar vallahi. Harbiden OKX bayağı canlandı abi. Şu sağ tarafa bakıyorum da. İyi maşallah. Bu arada yeni gelenler de vardır abi. Şey de söyleyelim hani eğer bu süreci doğru düzgün işletirlerse arkadaşlar hani eğer yani takım önemli bu noktada. Takım bu şeyi güzel yönetirse süreci ilerleyen zamanlarda sonuçta yeni bir ekosistem, yeni bir işte şey çıkmış oluyor. Burada yeni fırsatlar da doğacaktır. Hani gelip de kazanamadım, airdrop alamadım kısmına da bakmayın. Hani biz yine bakacağız tabii. Mesela Sui tarafında NFT taraflarında bir şeyler çıkabilir. İşte DEX'lerinde bir şeyler çıkabilir. Oralara bakacağız. Oralardaki fırsatları değerlendirmeye çalışacağız. Bu arada Eğer dediğim gibi, Aptos'un evet. veremediği o NFT hype'ını mesela Umarım şey verebilir yani. Suyu Yani verebilir yani. normalde zaten abi hani ilk çıktığında da Suyu hep NFT'leriyle beraber konuşulmuştu. Ki son zamanlarda hani NFT tarafında da bir düşüş var. Eğer dediğim gibi hani takım herhangi bir sıkıntı yaratmaz. Kendi işte token'ına da sahip çıkarsa NFT taraflarını belki tekrardan canlandırır. O beklenen o NFT'lerdeki işte Solana zamanında beklenen kazanılan durumlara gelebilir. Hani buralarda da bir fırsat olabilir. Umarım o şekilde olur. Biz de NFT'lerden yine işte bulabildiğimiz takipçilerimize paylaşırız. Güzel fırsatlar Valla yakalarız. arkadaşlar yalan yok. Şimdi fiyat beklentiniz nedir diyor. 1500 tane aldığımızı bilenler var. Yani 4 dolar ve üstüne bunun en az yarısı satılır ya. Satılır abi bence. En azından emir koyulur. Yani giderse hani. Yani hepsini satıp üzülmem hepsini. Ya hepsini satarsam üzülürüm o yüzden yarısını satsam mesela 4 dolar, 4,5 belki 5 falan. O aralıkta yakalayıp satabilirsem yarısı ben bayağı motive eder yani. Ama hepsini satınca da tabii ki şöyle bir dönüp bakasın gelecek. O yüzden hepsini satmak yerine en azından yarısını hele 4 dolar falan acayip para yani. Bayağı. OKEX'in tahtası fena durmuyor ama yani bayağı insanlar orada. Şimdi bir de çekimler de tabii hemen açılmadı. Onun da etkisi var. Çok fazla emir birikti vallahi burada. Alım da çok fazla. Mantıklı bir iş yaptı yani burada emirleri açarak. Ya çoğu borsanın önüne geçti aslında. Ya en azından piyasa emri kapalı. Yani limitle dönecek. Burada sağlıklı bir fiyat oturmasını izleyebiliriz yani. Gerçekten alan alacak, satan satacak. Öyle tahtanın boşluğuyla fiyat uçuk kaçık yerlere gitmeyecek. Evet. Ya aslında bu Sui hani az önce bahsetmiştik. Bu NFT'lerde çok güzel işler yaparsa yani NFT'leri alınıp satılırsa arkadaşlar hacim dönerse ve gündeme gelirse bir tanesi de çok parlarsa böyle diğerleri için insanlara hayal kurdurursa işlerini iyi yaparlarsa hack olayı olmazsa ana yakıt Sui olacak. Çünkü Sui ağında eğer siz bir NFT almak istiyorsanız Sui'yi almanız lazım. Fee olarak Sui'yi ödeyeceksiniz. Yani her türlü ekosistemin içinde bir hype olursa bu fiyata yansıyacaktır. O zaman bu kadar bilgiye bir beğeni istersin Alican. Evet. Arkadaşlar lütfen beğenmeyi unutmayalım. Sizler için buradayız. Sizi yalnız bırakmıyoruz. Eğer yeni geldiyseniz de bir abone tuşuna basarsanız mükemmel olur.
Barış abi de geldi. Binance Launch Pool'undan da gelen biraz var mesela. Ona böyle marketten satmayı deneyebilirim öyle fiyat uçarsa. Mesela birazcık zevkli olsun. Çünkü Binance'te de uzun zamandır görmediğimiz o yeni listelemelerde iğne pek atmıyordu. Bu sefer burada olacak galiba. Evet. Burada biraz hype'lı abi olabilir. Yukarı emir koymak şu an Binance'da emir yok. Binance açmamış onu. Evet. Son 5 dakika 48 saniye arkadaşlar. Yeni gelen arkadaşlar hoş geldi. Yayını beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Suyu dışındaki hype'larda da buradayız arkadaşlar biz. Sadece Suyu özel bir yayın değil. Her zaman biz yayın yapıyoruz. Bir arkadaş şey yazmış. 45 dolara aldım 1500 tanesini. 3 dolara falan satarım umurumda olmaz diye. Baktığın zaman öyle 45 dolara yani şimdi 1500 4500 yani oturduğun yerde 100 kat. Tabii gün o döneminden beri takip ediyorsun. O 1500 tane almak da kolay olmadı. Yani gereken beklenti içerisinde günlerce o suyun airdrop'unu her haberini takip ederek şey yaptım. Tabii adamlar biraz daha çekilişe döktüler işi falan vesaire ama 45 dolara da 4500 dolar kazanmak şimdi. Çok iyi rakam. Ne kadar zor olabilir ki yani bu ne kadar seni zorlamış olabilirler yani. Şu an sadece tek yapman gereken satmak oluyor. Bazı arkadaşlara daha fazla sayıda falan çıkmış. Grupta yazanlar vardı. Bu bilet usulü satılan yerlerde falan. Onlar direkt zengin olacak galiba. Bir takipçimize sabah bahsediyordu. Hangisiydi abi? Kaçtı? 10.000 tane mi dedi? Bybit mi dedi? 10.000 tane dedi galiba. Aynen 10.000 tane. 10.000. KuCoin'di Abi, galiba. abi direkt emeklilik gibi bir şey ya. 10.000 tane nedir ya? Barış'ı aldınız mı yayına? Evet hocam Evet, da sanırım ses problemleri var. Sesi gelmiyor şu an. Son 5 dakika kaldı. Bu borsalar 10 dakika önce dedi, 15 dakika sonra dedi. Geldi hepsi sonuçta 3'e karar verdi yani. Son dakikaya kadar birbirleriyle oynadılar ya. En fazla 1 dolar olur gelmiş abi. Burada market cap'e göre yani bu hype'a göre 1 dolar arkadaşlar ucuz kalır. Yani 528 milyon işte ilk dediğimiz gibi. 1 dolar hesapta 528 milyon dolar market cap ulaşmış oluyor. Ki bence çok rahatlıkla o Kex'te emirleri falan da görüyorsunuz zaten. Çok rahat yapacak onu. İğne Ali evet. Bu lafını gezdim. Burada bu arada bedava gelen insanlar düşünecek olursak yani 0,03 ile alanlar var. İşte 10 centten alanlar var. Yani 1 dolar da iyi para ki. Yani kimse memnun olmayacak mı yani? 1 dolara satmaya da kimse memnun olmayacak mı? Acayip güzel para yani. Biz gerekli hype'ı yakaladığında piyasa şartlarında düşünerekten Aptos gibi olmasını bekleriz tabii ki. Evet. Son 2 dakika 55 saniye. Valla 5 dolar iğneli arkadaşlar bu arada. 5 dolar iğneli 3 dolar 4 dolar arası fiyat gayet güzel bana sorarsan. Evet, yayını beğenen 10 dolardan satsın. Tutardır arkadaşlar. Tutar bak. Abi iğne falan Binance'da artık eskisi gibi şey olmuyor da ben bir yine böyle 7-8 dolara belki bir iğne değer diyorum aslında Binance tarafında. Ama stabilleştiği yerde 1.90 2.10 arası falan gibi geliyor bana. Stabile bağlayıcılar. Sen biraz daha düşük tuttun beklentiyi. Yani en azından ilk etapta öyle olur. Sonrasını bilmem de. 10 doları falan yırtıp geçiyormuş. Çok iyi olur abi o. Sesim geliyor mu? Geliyor. Şimdi geliyor mu? Herkese merhabalar. Ben yoldayım arkadaşlar. O yüzden canlı yayına bir selam vereyim dedim. Benim beklentimi de hızlı bir şekilde söyleyeyim. Bizde de 1500 tane var. Biliyorsunuz zaten o Kex'ten çıkmıştı. Yani 4 dolardan çok rahat ben de satarım. Yalan söylemeyeyim yani. Çok iyi para. Ama 3 dolar da kafi. Yani 3-4 dolar arası bir girişte bir fiyat bekliyorum ben açık konuşmak gerekirse. 3-4 dolar arası. Güzel para.
Mert'in uyarıları da çok önemliydi bu arada. Bir kez daha tekrarlamakta fayda var. Arkadaşlar market basıp bu tür coinlerde almayın. Bakın biz bir şey almayın satmayın demeyiz ama bunda deriz market basıp almayın arkadaşlar. Çok tehlikeli. Yani ucunun nereye gideceğini bilemezsiniz. Bak satacaklar için güzel bir yayın, satabilirsiniz yüksekten. Belki iğneleri yakalayıp satabilirsiniz. Ama alacaklar için sıkıntı olabilir. Alacaklar belki satacaklar şimdi 5 dolara da satabilecek sallıyorum. İğne atacak. 6 dolara da satabilecek sallıyorum. Ama benim beklentim 3-4 dolar arası bir şey olup sonradan biraz daha geri çekilmesi. Dolayısıyla başlangıçta alanlar zarar edebilir diyorum. Tabii fiyata bağlı. Fiyatı göreceğiz birazdan. Bir oturmasını beklemek daha iyi. Son 30 saniye. Fiyat oturana kadar biz paraya otururuz hocam. İnşallah. Bakalım ya belli de olmaz zaman bir bakıyorsun çok düşük açıyor. Yani Evet, şunu öyle bir bilin şey var. Bir de 526 milyon değil mi? 28'di galiba. Evet 520 milyon. Tamam market kapı ona göre hesaplayın. Ulan ben de heyecanlandım yalan yok ha bak. Abi bence 2,5 dolardan çıkacak. Olabilir mantıklı bir şey. Geliyor. Son Yani- 3 saniye. 2, 1 Oo, Bir. ve başladık arkadaşlar. Kaçla başladık ya? Başlayamadık. Başlayamadık. Data gitti. aha. Oo bayağı Ne hype'lı oldu? demek ki. O kekse Token bakın. gitti. Şeyde Bybit'te de yokmuş ama. O keks bir başka tekrardan ortada. devam ediyor. Abi Ha, şey Binance açıldı. Binance. 1.90. Coin'de Binance'e açtı. geçsene. Şu an Bybit'te O 1.20. Binance'da 2 dolar. 1.30. Binance'da Bayağı geçiyor. bir fark var. İğnesi nereye? 2 dolar 1.90. İğnesi 2 dolar. 2 dolar iğneli çıktı. Şu anki fiyattan bir market cap hesaplar mısınız arkadaşlar? 1.50'den bir market cap hesaplar mısınız hızlıca? Hemen Hesaplıyorum. Ben hesaplayamıyorum. Tamam. 528 milyon tane var. Çarpı şu anki fiyat ne? 1.50. 1.50. 1.5 tane. 792 milyon. Valla fiyat kötü değil. Bence Bence de. de. Fiyat kötü değil yani. 1.50 şöyle yani alacaklar için ben alma diyemem onu söyleyeyim. Bir şey demiyorum yani. Şu an o çünkü düşük açtı. Alacaklar bir ihtimal değerlendirebilir. 1.50'den. Derken zaten arttı. Fiyat iyi. Can ne yapıyorsun? Böyle şeye bakıyorum. Mesela gelmişti arkadaşlar. Evet. Evet şu an Bybit'te 1.20 attı. Kaç şu an Bybit'te? 1.20. Şu Bir? an 20 hocam. 1.20 Bybit'teki. Oo çok iyi fiyat. Bybit'te çok iyi. Harika. o da 2 dolara iğne atmış. KuCoin de 2 dolara geçmiş iğnesi. 2.1 dolara atmış. O da şu an 1.28-1.26 civarında. O Bybit de 1.10'a Beklediğimiz- kadar düştü. Bir yükselmedi ama. Hani Evet, hype, biraz- hani patlama, hani bir fırlama, hani nerede 10 dolar? Şöyle büyüteyim bunu. Tamam kaldıracı açsınlar yeter. Bitti bunun işi. Kaldıracı değil mi? Kaldıracı açsınlar. Aynen kaldıracı alalım lütfen. Evet, sizce kim açar ilk kaldıracı? Futures'ta kim açar sizce? Binance. Binance mı açar? Ya şimdi birçok kişi de bedavadan aldı ya güzel para. Mesela 003'ten aldık biz de. Bunlar bir satıyor olabilir yani bir tur satıyor olabilir de bana 1.20 çok uygun geldi ya fiyat olarak. Siz öyle değil mi? 1.20. 1.20, 1.50 bandı uygun değil mi ya? Beleş. Bayağı uygun hatta. Şu an Evet. Bybit'te 1.10 Aynen. Bybit 1.13. ve Binance'te KuCoin 1.28. 1.13 mükemmel bir fiyat. Yalnız o İşte- kekste nasıl bir Acaba tahta şey varsa- mi diyorlar? Suyu şimdiden bitti mi? O kekste bir tahta var. Milim oynamadı. 1.79'da kaldı öyle ya. OKEX güncellemedi bende abi. Sabit gibi ha. Ha gerçi şey devam ediyor değil mi? Market emri de yok. Limitler şu an birbirini tamamlıyor. Market emri olmadığı için bir 10 dakika daha bekleyeceğiz. Yani 10 geçeden sonra başlayacak.
Bence Bybit 1.12 ile suyu airdrop yapıyor hocam. Bana öyle geldi. Aynen. Ya vallahi çok iyi fiyat. Vay 1.12 süper fiyat. Dondu mu acaba? Bir bakın bakayım. Hayır hocam. Yok abi. Şey burada yani. açık. Evet. Tahta oynuyor. Bu neyi gösteriyor? Şunu gösteriyor. Bybit'te çok kişi kazanmış değil mi? Bybit'te dağıtılan kaç taneydi hatırlıyor musunuz? Abi, 1500 galiba. Oraya hayvan gibi vermişlerdi galiba. Totalde 1500 hepsine binmiş. Orada 10.000 tane falan var, alan var. Orada rakam yüksekti Bybit'te. Tamam orada yüksek olduğu için muhtemelen işte orada düşük işte. Bu da şunu gösteriyor zaten. Şu an bir satış baskısında. Binance'da sadece launch pool vardı. Çok bir miktar yoktu. Tabii o miktarlar yazıyordu aslında. Bizim bir tablomuz vardı. Ona bir baksanız yok mu? Benim bilgisayarımda vardı o tablo da. Ben bilgisayardan değil telefondan katılıyorum. Ya ne bileyim Bybit'ten 1.12'den alan zarar etmez abi bence ya. Ne diyorsunuz siz? Tabii böyle net konuşmamak lazım ama ya ben suyu da sevmiyorum açık konuşmak gerekirse ama Abi, 1.12'den alan da zarar eder mi? Düşük kaldı abi market. 1.11'e göre. 1.12'ye göre. Değil mi? Çok düşük abi. Bybit'te Bu 94 sanki böyle abi 1.50'ye falan ortalacaklar gibi 1.40'a falan. Sabitleyeceklermiş gibi geldi. Ya 1 milyar dolar yapsalar nereden baksan 1.80 ne yapıyor? 1.90 mı yapıyor? Kaç yapıyor işte öyle bir şey yapıyor. Suyu cacık çıktı beyler. Ben- O Binance'da bak 15 cent birden düştü bir anda. Yani 1 milyar gelmesi için abi ne olması gerekiyor bakalım. Beni yayından alabilirsiniz arkadaşlar. Ben denizin ortasındayım şu an. Sesim çok şey gelebilir. Beni alın yayından çıkartabilirsiniz. Evet. Peki. 1 milyar dolar olursa 1.89 olacak arkadaşlar. Şu an 1 milyarın altındayız. Market cap olarak, piyasa değeri olarak. Yani tüm suyların değeri 1 milyar doların henüz geçmedi arkadaşlar. 700 milyon dolarlarda. Rakibi Aptos 1.8 milyar dolarda arkadaşlar. Nereden Vay baksanız X. Şeye Bybit bakarak birin altına düştü ya. OKX tarafı evet. iş yapabilir. Şu an Bybit'te hayvan gibi satıyorlar. Evet. Bybit'ten alak Buna mı? rağmen 0.93'e indi az önce. Ama o suyu iflas etti. Suyu bitti. Ama Binance'da hala 1.52 arkadaşlar. 1.5 dolar. Suyu bu kadarmış arkadaşlar. Aptos konuşmaya devam edelim. Toplamda 94 milyon suyu da atmış. Bybit'te 94 milyon. En az da Bybit'te sanırım. Evet. Bu arada Bybit'te OKX 225 milyon dağıttı galiba. Aynen hocam. Evet. KuCoin'de 225. OKX'te bir 25 daha var ayrı bir şekilde. O 25 ön satış işte ayrıcalıklı satış. Bizim de aldığımız yer o. 1500 tane aldığımız satış modeli. bence abi şu an Bybit'te balinalar oluşuyor. 1 dolarda şu an 1 dolar Bybit'te yani. bu kadar yüksek satış gelmesi de ilginç ya. Bybit bir de öyle hacimsiz bir borsa da değil çok fazla. Ya şu an çekimler bir tek OKX'te hiçbir yerde açık değil yani sadece Bybit'te değil. KuCoin'de de 1.20. Gate ne yaptı acaba? Ünlü fırlamaların mekanı Gate. Gate'e bakalım abi. Linki hazırlayın. Abi böyle yapıyorlar benim umudum falan kalmıyor işte. Sonra bu adamlar dolandırıcı mantığında olan adamlardı zaten. Şu an bir coin'in fiyatını da yapamadılar ama ben bunun Solana gibi bir hype yaşayacağını düşünüyorum ya. Bu NFT'ler bu suyu yarın bir gün kalkar gider almadığımıza pişman oluruz ya da erken sattığımıza. O yüzden bedava geleni birazını belki fiyat yaparsa satarım ama gerisi durması mantıklı bana sorarsan ya. Ya bir miktar suyu sunması lazım ya. Ya bu NFT'den falan iş yapar ya. Belli olmaz abi bunun sağa solu ya. Zaten ekosistem daha önce anlatmıştık. Ekosistem arkadaşlar tamamen NFT ve oyunda bir yandan. Evet. Mesela Gate'de 2.86'ya yine atmış. Şu an 1.25 orada da. Gate'in iğnesi meşhur. Her zaman en yukarı kendisi atar. Ya bir de şöyle bir şey var. Şimdi bu tarz coinlerde şu oluyor. Kimse satmak istemiyor tamam mı? Aptos'ta da aynısı oldu. 10 dolarda kimse satmak istemedi. Sonra 3 dolara kadar bezdirdiler, düşürdüler. Ondan sonra oradan da 20 dolara vurdu mesela. Burada da aynı buna benzer bir politika niye olmasın yani? Böyle bunu 50 sente falan düşürüp orada böyle günlerce süründürebilirler. Sonra bir anda bakarsın 4 dolar 5 dolar olmuş. Oradan da 10 kat yapmış. Sen de üzülürsün. Ama o süreçte tabii ki bedava geleni sattım hocam. Parayı kullandım, değerlendirdim demek ayrı bir olay.
Biz bir saniye şey yapacağız. Evet. Rejide sorun var şeyde. Sesim düzgün geliyor mu? Geliyor abi. Sui Binance'de listelerinden beri hep düşüyor ha bu arada. Evet. Niye öyle oldu ki ne? Paso kırmızı mum attı aşağıya. Sattırıyorlar abi önce bence ya. Adamların demek ki piyasaya hiç inandırıcılığı kalmamış ya. Alican elini kameraya doğru bir uzat da seni bir odaklansın. Herkese merhabalar, suyucular. Keyifler yerinde mi? Kim ne kadar sattı mı, satmadı mı? Kimsenin kadar... satası gelmedi Ömer ya. Vallahi gelmedi abi ya. Niye atmadı ki 10 dolara yine? Yani herkes konuştu. Ya bu arada iyi para yaptı. Para yapmadı değil şimdi. 10 sentten alan adam 15 kat 20 kata yakın para gördü. Ya da işte 3 sentten alan adam zaten 50 katı gördü. O ayrı konu. Ama yani o beklentilen böyle bir o hacimli böyle aşağı yukarı hareketler falan böyle of diyeceğimiz şeyler olmadı. Vallahi olmadı abi ya. Keyfim yok diye hemen şey oldu. Bilerek keyfim yok yazmaya başladı abi. Hayaller çok üst düzeydeydi çünkü ya. Gene güzel para da. Biri şey yazmış. 5 dolara satarım dedim, 1 dolara suyu aldım. Niye böyle oldu? Hayat bazen insana sürprizlerle dolu geliyor işte. Yani çok ihtiyacınız varsa arkadaşlar biraz satarsınız. İhtiyacınız yoksa, ihtiyacım yoksa satmazdım. Düz mantık değil mi? İhtiyacın varsa satarsın, ihtiyacın yoksa satmazsın. Yani böyledir bu işler. Bybit tarafı gerçekten az çok dengeleniyor gibi de oldular ya. Hepsinin arasında bir 10'ar cent fark var ama. Aynen. 1.39 Binance'da oldu arkadaşlar. OKEX bu arada açıldı. 1.7'den açıldı abi. 1.30'larda şu an geziniyor. Evet, o keksin şeyi bitti, sınırlaması bitti. Oh maşallah. Burası belki biraz belirleyebilir abi OKEX tarafı. O keks battı zaten, 1.20'ye düştü. Allah Allah ya. Oh. Bu dövüyorlar o keksten. Evet, son kale kaldı arkadaşlar. Binance ve GTI. Abi böyle bir mum şekli yok ama ya. Dakikalığa falan alınca çok berbat bir mum çıkıyor ortaya yani. Bakalım dakikalık da bakalım. Bakalım dakikalık. Ben saniyelik mi bakıyorum? Evet. Kırmızı gidiyor böyle. Oo. Vallahi sattılar ya. Evet, şu an OKEX Binance'ı geçmek üzere mi, geçemeyecek mi bakalım. Bunlar kapışıyorlar arkadaşlar burada. Bybit'te hala 1.14 dolar arkadaşlar. Yine KuCoin'de 1.18 dolar. GTI'de arkadaşlar 1.35 dolar. Bu arada piyasada da iyi bir çekilme var altcoin'ler bazında. Bunun da bir etkisi var sanki. Bugün Fed'in baskısını bu da mı yaşadı abi, ne yaptı? Elon Musk'a ne olmuş? Fed'in baskısını bu da mı yaşadı, ne yaptı abi? Elon Musk anladım ya arkadaş, olaya bakarım. Fed'in baskı abi, Fed'in baskı. Yani Bitcoin dominansında değişik bir hareketlilik var. Altcoin'ler ezilirken suyu da gümbürtüye gitti. Ben olsam bugün listelemezdim bunu. Niye öyle bir şey yaptılar onu da anlamadım zaten ya. Ya da çok suyunun ekibi çok mantıklı ve geleceğe yönelik düşündüğü için böyle uçuk kaçık fiyatlar olmasın diye bugün listelemiş olabilir. Çok piyasaya umut vaat eden ve geleceği düşünen bir ekip olduğu için. Hem pahalı, Bitget mi şu an? Bir de Bitget geldi önümüze. Şöyle açalım. Farklılıklar çok fazla oldu ya. Biraz başı buyruk gidiyor Bybit. Aşağı doğru gidiyor. Ben gideceğim ya falan diyor. Aşağı doğru gidiyor.
Bu arada OKEX ile Binance eşitlendi arkadaşlar. OKEX, Binance ve Gateo fiyatları şu an eşit 1.35 bandında. Ve çok hareketli oralar arkadaşlar. Bitket'te 1.80 mi oldu az önce? Şöyle ben. Evet. Bitket'te İğne attı. 3.25'e iğne atmış. Bitket'te arkadaşlar. Şu an 1.69. Bitket'le Gate'de iğneler var, evet. Evet, KuCoin de biraz saldı. Var mı satan eden, ne yaptınız, ne var ne yok? Anket mi yapalım? Açılıyor mu oradan koyun? Bakın. Buradan açılmıyor diyebilirim. Mert yapabilir anketi belki. Abi benim şey çıktı ya. Ha, tamam. Anketsiz gidelim bugün. Bu borsa ne bilmiyoruz arkadaşlar. Güvenmediğim Bir dakika ya, ben yaparım. Ben niye size diyorum ki? 1.82'den satan var abi. 2'den aşağı satılmaz diyen var. 2'den aşağı alınır. 3000 tane satmış 1.27'den. Rıdvan Akbulut. Ya 3 dolar üstünde herkes satardı bu arada. 3 doları göremedi o yüzden, biliyor musun? Aynen, herkes öyle düşündü ya. Biraz da çok şilleyen vardı Sui'yi. Herkes böyle şey isteyince diğer kanallara baktığımızda nasıl diyeyim? Herkes şimdi Sui'yi konuşuyor ya. Herkes istediği cevap vermek isteyenler var böyle. İşte Sui'yi soruyorsa o zaman Sui'den güzel bir şey bekliyordur. O zaman diyor adam bu 10 dolar olur hacı falan diyor böyle. 5 dolar olur diyor. 5 ile 10 dolar arası gider gelir diyor. Öyle insanları umutlandırdılar ama şu anda fiyat cidden birazcık düşük. Market cap olarak düşük yani şu an fiyat. Ya Yani biz öyle de olsa bak. Evet, bitir. Sen de, ben unuttum vallahi ne diyeceğim. Ya öyle de olsa hani şey dedik ya az önce de. Hani o fiyata beklenen fiyatına gelmedi filan. Ama bak yazmış mesela 45 dolar 1700 dolar oldu. Yani bu da işin diğer tarafında. Şimdi o adam da orada mesela kazandı. Hani bizim düşündüğümüz olmadı aslında market cap olarak. Bayağı düşük açtı. Ama sonuç olarak bakınca 45 dolara 1700 dolar gibi. İşte yukarıdan satanlar için 3000 dolar. Hani 2 dolara iğneden sattığını düşünürsem 3000 dolar gibi. Ki en 1500 suyu alan için çok güzel bir kazanç. Yani 3000 dolar. Evet. Ben bir anket açtım, bakalım ne cevap verecek arkadaşlar. Barış Hoca yazmış. Ne diyor? 1.36'dan alım yaptım ben yazmış chat'e. Ankette şu an için 86 kişi. Biraz daha 100 kişi oldu. Biraz daha oy kullanın da arkadaşlar, en azından öyle objektif bir sonuç olsun. Yayını da beğenmeyi unutmayın. Bayağı kalabalığız. Abi baksana, bu şu an bunu süründürürler. %60 3 dolar üstünü bekliyor. 3 dolar üstünde canını okuyacaksınız değil mi? Çıkarsa. Çıkmam ki diyor. İğne atabilir abi. Ya mesela şimdi elinde olup da satmayıp da buradan bir daha alan da yani yürek yemiş tabak yani. Elinde varsa zaten onu satmayı düşünürsün. Niye alıyorsun ki? Barış şu an mesela deneme amaçlı alıyor mesela. Birazdan da sattım diyebilir. Ama şimdi mesela uzun vade için mi aldın ya da alırım 3 doları ya da 2 dolar üstüne çıkar satayım mı diye sattın, onu bilmiyorum. Mesela ben Barış'ın yapabileceği tarzı biliyorum. Barış 1 dolar üstüne koysa satar mesela. Kar alır, sonra bir daha düşmesini bekler falan. Ben yürek yedim aldım diyor. Ya, Sui'ye güveniyorlar abi o zaman, yani millet alıyor. Yani Şimdi Barış 1 dolar koyunca 1 dolar koysa mesela satar. Niye satmasın ki? Ne güzel para. Sui'yi Barış mı kurtaracak? Vadeli geldi mi ya? Vadeli açan vardır kesin bak ha. 50 sent koysa yine satarım diyor. Taş bir coin korkutmayın. Korkutmuyoruz ya. Taş gibi koyun arkadaşlar. Bunu almayacaksın da neyi alacaksın ya? Bu koyun daha ne yapsın size? Aylardır adam gündemi meşgul etti. Konuşa konuşa geldi.
O değil de buna bir yerden long girilir mi Alican? Valla o anı long mu abi? He. Yani bilmiyorum abi. O an değerlendirebiliriz ya. Şu an yönlendirmek istemiyorum da. Yani fiyat çok yükselirse short basarız. Fiyat düşer. Yönlendirmek gibi olmasın da acayip longa giriyorlar hemen kaldıraçta. Ay. Hangi Ya borsada abi? bence de buna çok fena iğne attırırlar. Buna yani long'dan al çık yaparsın. Buna kaldıraçta short girmek çok akıl mantık işi değil ya. Yani yeni bir coin. Market cap daha henüz beklenti dahilinde olmadı. Bir üfüttürüverirler, boşu boşuna paran gider yani. Ne gerek var short'a? Ben çıtırdan bir long deneyesim var vallahi, yalan yok. Binance'dan kaldıraç duyurusu daha gelmedi, bekliyorum. Güzel sorular var. Ya 3 dolar üstü yine atsaydı short'u düşünebilirdin. Ama yani şu an buradan short mu long mu? Long daha mantıklı. Yani daha kolay para verir diye düşünüyorum. Tabii likidasyonu da ayarlayacaksın yani. 1 doların altında koyacaksın. Öyle gelip 10 sette lik olacak şekilde de şey yapmayacaksın yani. Long kaçmayacaksın. Alıverirler valla. Evet, diğer borsalarda ne olmuş onlara bakalım. Bybit 1.28 şu an. OKEX'te 1.33. Binance'da 1.33. Yeni coinler diğer yeni coinleri yiyor, biliyor musun? Mesela bak Edu'ya bak mesela. Direkt %10 düştü mesela. Evet. Ne oldu ki yani? Proje sahibinin kaseti mi çıktı? Öldü mü? Ne oldu? Niye böyle? Şey mesela ID %7 düşmüş mesela. Abi insanların mesela böyle 2000 doları var. Adam diyor ki işte Edualim bu Launchpad, işte Launchpool, her şeye girelim diyor. İşte Binance buna yatırım yapmış diyor. Gireyim diyor. Hodl yapayım diyor. Sonra parasının hepsini basıyor abi. Diyor ki yandan suyu çıktı lan. Şimdi ne yapsam diyor. O zaman satayım Edu'yu. Suya girim diyecek. Sonra suya girecek. Yine başka bir şey gelecek. Ardından ona geçecek. Böyle devam ediyor bence. Edu çöktü. Ekip ne yaptı gene ya? Ya bu suya ekibi de size bir türlü yaranamadı arkadaş ya. Ne yapmışlar gene? Ne karıştırmışlar? Ha şey değil mi yani, bugüne kadarki tutumu için diyor herhalde Barış. Evet. Bu airdrop olayı olsun, sürekli paraya düşkünlüğü olsun falan. Adamlar ön satış yapacağız diyorlardı. Dediklerini de yaptılar. Airdrop da verdiler ama. İkisini de yaptılar yani. Üzmediler kimseyi, sağ olsun. Böyle değil mi? İkisi de oldu bana sorarsan yani. Evet. Ya borsanın inisiyatifine bırakması çok kötüydü ama ya. Senin kullanıcın, senin tester'ın ya da senin ekosistemine yardım eden kişiyi sen niye borsaya bırakıyorsun ki? Seçme olarak. Sen seç bunların. Ben gıcığım suya ikine demiş Barış abi. Ya biraz değil çok tepki aldılar arkadaşlar. Zaten 5 dolar da görmezse, 3 dolarlara 4 dolarlara görmezse de bayağı gömecekler arkadaşlar suyu. Fiyat olarak değil. Laflarla işte, tweetlerle. OKEX'te iptal edilememe süresi vardı emirlerin de. Şimdi iptal edilebiliyor olması lazım artık. 10 dakikaydı o. 15-10 geçeye kadar iptal edilemiyordu. Şimdi iptal edilebiliyor olması lazım. Ediliyor iptal, bir sorun yok ki. O 15 ile 15-10 arasıydı. Allah Allah, ben niye iptal edebildim? Hangi borsa abi? OKEX mi? OKEX'te diyor ya, ediliyor arkadaşlar, iptal oluyor. O 10 dakikalık bir süreçti. Ya BNB Long niye girdin? Dur gözünü seveyim ya. Kıtır sende.
Binance yeteri kadar haber yaptı bu aralar. Biraz dinlensin. Yeni coin listeler belki. Yani biraz ufkuna genişletir. Çok düşük kaldı. Feryat edenler var. İptal oluyor arkadaşlar. Emirler iptal oluyor. Sorun yok. 10 dakikalık bir şeydi o. Sayfa yenileyin demişler. Sayfa yenileyin arkadaşlar. Evet şöyle tekrar bakalım. Binance'da arkadaşlar 1.32. OKEX'te yine 1.32. Bybit'te 1.28. Kafası dik gidiyor. KuCoin'de 1.29 arkadaşlar. GTIO'da 1.31. Abi kötü para değil ha. Hala bak ben diyorum 10 centten alan varsa 3 centten alana zaten bir şey demiyorum. 10 centten alan varsa da kötü para değil bu arada ya. Bu paranın bir beğenme noktası olması lazım yani. Daha ne olsun ya? Tamam beklenti her zaman uçuk kaçık olabilir. Her zaman herkes ister 5 olsun. 5 yerine 10 olsun. Yani 1.32'den az önceki fiyattan market cap hesabı yaparsak da 700 milyon dolara yakın bir market cap oluyor arkadaşlar. Evet. Coin market cap'te istiyorsan sıralama da gösterelim. Hangi coinlerin neresinde diye. Böyle bir şey de yapabiliriz. Ah yanlış. O yanlış. Evet yanlış. Ben şuradan açacağım. 59-60 arası bir yere yerleşiyor galiba. Ya. Aptos'u geçemedi. Aptos'u geçemedi. Evet şu an 72. sırada gözüküyor. Ne oldu hani Aptos Killer? 70'te mi gösteriyor? Ya yarın bir gün geçer bu arada belki belli olmaz. Bak NFT'lerle falan iş yapabilir. Ben hala o konuda varım yani. Evet şeye göre ne oldu? 696 milyon market cap yapıyor şu an. Ben bir yere basmadım bu arada. Ne yapıyorsun? Burada. Paket alıyorsun CoinGecko'dan. Suyun arkadaşlar 1.33'lük fiyatı market cap'i neymiş? 700 milyon dolarmış arkadaşlar. Bu da 78. sıraya denk geliyor. Yani Sui şu an 78. sırada arkadaşlar. Abi 10.000 tane alanlar çok şanslı değil mi ya? Bayağı. Tüm şansını Sui'de harcamış gibi. Yok ya Maşallah vallahi 78 güzel değil para 67 kazandı. gösteriyor burada da baksana Mercan şuraya. Hı. 67. sıradan göster şeye göre burada. Orada yanlış gösteriyormuş sanırım. Öyle mi? Evet aynen. CoinGecko'ya göre 67'de şu an aslında. Market cap. Ya market cap çok değişiyor. Fiyat çok hareketli olduğu için şu an ona anlık oturması da biraz zaman alır yani. Ama çok aşağılarda yani hocam baktığımız zaman. Ya bir de ortalamalar fiyat farkları şu an tam oturmadı. Hala bazı yerlere göre 10 cent fiyat farkı var galiba. Şu an Bybit'le var hocam hatta bir tık fazla mı? 1.21 Bybit'te. Ya şimdi Aptos'un 20 doları vurduğu yerde Aptos'un market cap'ı 4 milyar dolara falan çıktı aşağı yukarı. Bunun da 4 milyar dolar olması için de 8 doları falan normal yani baktığın zaman. Aptos'un 20 dolarına eşit oluyor o zaman. Bayağı 10.000 çıkan kişi var. Vallahi helal olsun ya. Tebrikler arkadaşlar. Maşallah. Üfürmüyorlarsa. Gerçekten yazan kişiler var ama isimler sürekli takip eden isimler de var aralarında bakıyorum Evet. böyle. Ya sen de 20 bin tane çıkmış Hakan gözünü seveyim azıcık sat ya ne yapacaksın o kadar para? Yani 1000 dolara al en azından ya. 5 dolar olsa 5 Dışarıda dolar en olsa zor. 100 bin dolar yapar diyor bir araba parası çıkar diyor şöyle lüks bir araba alırım diyor. İnşallah. %17 olmuş. Binance yerde ama. Ya bunun en iyi kıyaslaması Aptos'la olur arkadaşlar. Yani Arbitrum'la falan kıyaslama olayı yani utility anlamında farklılıkları var. O yüzden Aptos'a daha uyuyor. Yani
Move dilinde olması falan. Ya şöyle şimdi Barış da diyor mesela ekip kötü diyor da Aptos'un da ekibi çok iyiydi. Çok mükemmel başladılar ama beklenen gaz kesildi sonra mesela yani. Ekip kötü değil. Sonra bir ara Binance'e 2 milyon tane mi ne attılar değil mi Alican? Evet abi o günden sonra düzelemedi. Aptos Binance'e 2 milyon tane transfer yaptı. Sonra Aptos uyku moduna geçti yani. Ama fiyat yaptı mı? Yaptı o süreçte. Kazandırdı mı? Satanları pişman etti mi? Evet doğru. Evet. Suyunun da ekibi her ne kadar kötü de olsa bekleneni şu an vermemiş de olsa bir haberle bir şeyle ben bir Solana gibi bir hype yapabileceğini düşünüyorum yani. İnşallah insanlar mutlu olur abi. Zaten şu an short açan yok çünkü açık değil hala. Ya bu arada Solana Şu an hype'ı yükselmesini istiyoruz yani her türlü. Solana fiyatı gibi fiyat değil. Şimdi bazı arkadaşlar market cap hesabından uzak olduğu için onu fiyat olarak öngörüyorlar. O fiyat değil yani. Market cap aşağı yukarı işte. Aptos'un 20 dolara vurduğu yerde suyun da 8 dolar olması muhtemel yani. Bu arada Alican bir tane borsada açık vadeli. Öyle mi? He. Evet. Hangi bu tahmin etmiştim. Açmış. Acaba hangisi? Tahmin edin. Barış abi de yolda sese katılamıyor arkadaşlar. O yüzden yazmış. Barış abinin yazdığında yansıttım ekrana. Bu arada kaç olur sizce? 3 Öyle dolar bir- üstü 3 dolar üstüne herkes satarım dediği için bu halde zaten Alican. Yani 3 dolar üstüne herkes satarım dedi. Evet. O yüzden de fiyat oralara vurmadı. Arbitrum'u da 1 doların altında alırım dediler. Alamadılar. Kötü bir şey ya. Yani piyasa kimin ne beklediğini biliyor, ona göre hareket ediyor. Aynen. Evet şöyle genel olarak borsalara baktığımızda arkadaşlar Binance'da 1.22 oldu. OKX Binance'da aynı gidiyor arkadaşlar. Bybit biraz yetişmeye çalışıyor. 1.19'da. KuCoin de Bybit'e özeniyor arkadaşlar. O da 1.19'da. GTIO'da 1.22. En yüksek şu an neredeymiş? Bitget'teymiş arkadaşlar. Bitget'te de şu an 1.33 dolarmış. Bir de şöyle bir şey var. 10.000 adet alan çok fazla kişi var ve bu hani yanlış anlamayın arkadaşlar. Bu 10.000 tane alanları borsalar çok sevmez. Çok para kazandırmak istemezler. Önce o 10.000 taneyi biraz elinizden alırlar arkadaşlar. Fiyatı düşürürler, korkuturlar. Sonra yukarı doğru çıkartırlar. Her zaman böyle oldu. Tabii piyasa düşebilir de arkadaşlar. Yani Bitcoin bir salsa bu da salacak. O yüzden eğer çok aldıysanız bir miktarını satmak mantıklı. Yani 10 bin tane aldıysan en azından 500 satmak mantıklı diye düşünüyorum. Kar cebe yakışır. Aynen. Aynen. Ondan Haberiniz sonra var. giderse gitsin ya. Airdrop'lar zaten hiçbir zaman hani bu airdrop gibi bir şey oluyor aslında bir nevi. Hiçbir zaman tamamının satılmaması gerektiğini zaten söyledik. Çünkü paranın cebine koymuş oluyorsun. Geri kalan kısımda da giderse üzülmüyorsun yani yukarı çıkarsın. Arkasından bakmamış oluyorsun. Gitmese de zaten düşse de sen paranı almışsın. Sıkıntı olmuyor. Evet Barış abi de bence satılmaz bu fiyattan diyor. Şu an kaç oldu? Hemen hemen eşitledi hepsi. 1.25. Aynen. Evet. 10.000 adet vereceklerine airdrop yapsalardı community olurdu en azından. Aynen. Community olarak biraz zayıf kalacaklara benziyor. Ramazan abi bir şey dedin herhalde ama çok arkadan geldi sesin, haberin olsun. Evet. Bir dakika tamam. Güzel. Şöyle yorumlara biraz daha bakalım. Şu an Sui'yi konuşuyoruz arkadaşlar. Başka coinleri şey yapmayalım.
Mert istersen sayfayı yenile. Belki düzelir. Satmak mantıklı değil demişler. Satan yok arkadaşlar bizden. Satmadık değil mi? Satmadık. Yok ya. Şimdi sesim iyi geliyordur. Hemen bununla ilgili 2 senaryo var arkadaşlar. Hemen senaryoyu çizeyim size. Senaryo olmadan olmaz. Bir tanesi, eğer bugünkü FED olayından sonra bir altcoin hareketliliği ve rahatlaması, piyasalarda bir yükseliş, para girişi falan olursa böyle, bu coin'in direkt yukarı vuracağını tahmin etmek çok güç değil. Yani bu yeni coin olduğu için ve fiyatın da beklentinin altında kaldığı için bu yukarı vuracaktır. Ama olur da bir Bitcoin satışı, Bitcoin'den dolayı piyasada bir düşüş, Bitcoin'in 25 bine falan iğne atması durumunda da bu tarz yeni coin'lerde bedavadan gelme ve maliyet çok düşük olduğu için en kolay bunları satıyorlar bu sefer de yani. O zaman da $1 altını bir görürsün yani. Bu iki senaryoda muhtemel yani. Her şey akşamki FED'e göre belirlenecek hocam aslında bir tık. Ya piyasaya para girişiyle alakalı. FED bu arada açıklamayı yapıyor, sonra önümüzdeki toplantıya da bakarız işte, bir belki arttırırız deyip gidiyor yani, öyle piyasayı Allah bullak yapıp bırakıyorlar ya, onun gibi bir şey olursa da işte belirsizlikte kalıyor. O zaman da birazcık haber vesaire gerekiyor. Ama genel olarak altcoin'lere bir para girişi, bir hareketlilik durumunda bu coin'in önü açık gözüküyor yani. Yine Powell amcaya kaldık hocam desene. Ya Yine piyasa onların elinde dönüyor artık yani, öyle bir şey var ama yani Sui'de de hiçbir umut vaat eden bir şey yok şu an için. Tamam, bir sürü NFT projesi vesaire var ama Sui bu işte ne kadar söz sahibi olacak, nasıl başarılı işler yapacak? Yani komisyondan mı, hızdan mı, neyden, bir şeyden parlaması lazım. Bizim millet öyle sever abi, yoksa niye sevsin ki Sui'yi? Ya komisyonu düşük olması lazım, ya hızlı olması lazım, ya bir ekosistemine bir şey vaat etmesi lazım yani. Bir şey killer olması lazım yani. Ethereum killer diyebilir miyiz hocam su için? Bitcoin killer aynen. Ethereum, Bitcoin hepsini yer. Ya Sui'den beklentim varsa, elinde bedava yoksa biraz alınabilir ya. Niye alınmasın ki yani? Ben long deneyeceğim diyorum işte, çıtırdan yani. Kendisinin killer'ı. Ya sevmeyen hater dediğimiz tayfa da bir fazla yani, anladınız ha. Yani öyle herkes de çok fazla suyu böyle meraklısı değil yani. Bayağı gıcık alan, sevmeyen bir tayfa da var yani. Çok uğraşıp da bir şey alamayanlar var abi. Onlar da evet. Aylarını verdiler vallahi. ben şeyi merak ediyorum. Bugün bizim grupta görmüştüm. 28 tane Discord'dan mesela şeye katılmış ya. Sui'nin Discord'una. Hayır, mesela Discord'dan airdrop verebileceğini düşünüp de 28 tane Discord'a girmek de mesela farklı bir olay aslında. Hani multinin multisi yine geliyor bu. Hani cüzdan multisinden çıkıyor. Discord'da multiliyorlarmış demek. Ya Ben bunu o konuya da bak, şu an arkadaşım bir tanesi şey yazmış. Binance TR'de işte TRY paritesinde 177 liraya vurmuş diye de özellikle baktım. Yine Türklere kitlemişler arkadaş. $8 falan tekabül ediyor. Orayı görmüş ya. Böyle bir şey yok ya. Niye bizimkiler atladı gene bu işe? Abi 177 lirayı görmüş ya. Böyle bir şey yok ya. Yazık, günah ya. Oradan çok üzülen vardır hocam şu an maalesef. İlk iğnesi 90, kaç bu? 94 lira mı? $4, $5'lı bir iğne atmış, sonra $8 falan çıkmış ya. Yazık. Yani TL paritesi tabii bu, ama dolara göre kıyaslayacak olursak yani. 111'e iğne atmış, 177'ye iğne atmış ve 99'a iğne atmış. İğneli gitmiş. Maşallah, $4, $5, $8 tutturabildiğine. Şu fiyatlara bakalım mı? Evet. Bakalım. soldan sağa geçiyor.
OKX tarafında 1.30'muş. Aynı Binance'e eşit gidiyor. Bybit tarafı bir şey yapalım. 1.26 yazıyor burada ama bir sayfayı yenilemek lazım. KuCoin tarafında 1.29 seviyelerinde devam ediyor. Gates 1.30, Bitget 1.36. Hala arada aslında iyi farklar var yani. Az fark bir fark yok. Bybit hep düşük kaldı ama. Hep ilk yükselme şeylerinden beri hep düşük kalan taraf Bybit oldu. İyi ilacım dönüyor oldu. Güzel yayın oldu ya. En azından Sui'nin neler yapıp yapamadığını görmüş olduk yani. Vadeli tarafında baskı da geliyor. Açılışlar geliyor. Barış abi demiş ben buradan alırım satmam demiş. Yani fiyat olarak güzel evet ya gerçekten de. Yani çok ufak bir hareketlilik bile olsa ağda böyle satışlar güzel gitse vesaire buralarda kalmaz yani suyu. Çok az. Hafiften yükseliyoruz sanki birazdan. 1.31 olmuş. 1.31 olmuş. 1.30'un üstüne çıkamadık yani. Bence güzel fiyat ya. Güzel güzel. Ne oldu? Yok yani bir şey yapmak için böyle. Aldın mı? Alalım mı satalım mı hocam? Güzel fiyat diyorsun da. Biri bizim evi buldu galiba. Kapıdan gelip soruyor mu? Komşular mı Aynen geldi? Ya? Alalım mı diyorlar hocam. Ne yaptın? Cüzdanını göster. Kapıyı vuruyor abi. Abi komşu geldi 117 TL'den almış. Binance yardım. Allah kurtarsın. Selamlar herkese. Kaç beğeni oldu ya? Bakalım hala 450 kişiyiz diyor. 215 beğeni var arkadaşlar. Orada Olmaz böyle. bir tık bir beğeni butonuna sıksın yani. Teşekkürler beğenen herkese. Arkadaşlar yeni gelenler için şöyle bilgilendirelim. Evet. Bizim canlı yayını beğenenlerin arkadaşlar emirleri geliyor. Gerçekleşiyor. Ona göre. Ben niye burada konuşuyorsam buraya gelelim. Takıldım galiba. Halla bankada diyor. Barış abi. Halil abi balina arkadaşlar. Suyu balinası. Dikkatli olun. Cüzdan takip edip satarsa down. Halil abi suyu da görüyorum. Dur Kıtır şimdi öyle bir coin moin çıkar. Çıkmıştır Ne o? bir coin. Ya suyunda vardır bence. Vardır abi. Aptos alanı vardır. Dört harfli borsada vadeli açık. Evet Halil abi 3 milyon kredi çekip kaçtan girdi abi? Hoş geldin Berkan abi. Halil abi ev alacaktı galiba. Ev almaktan vazgeçmiş, suyu almış arkadaşlar. Şimdi söyledim. Yuvayı suyu yaparmış. Yunus Emre Barış. Artarsa da bir ev bir araba yaparım abi diyor. Ev parasını diyor. Araba eklerim yanına diyor. Bu arada Barış abi sizi dinliyor arkadaşlar. Yolda şu an. O yüzden sese bağlanamıyor. Yasin bilemeyiz. Onu piyasa belirliyor ya. Ama şu an fiyat düşük. Neyi belirleyeyim? Biz hemen belirleriz. Ne soruyor? 2 saate 2-3 2,5-3 dolar olur mu diyor. Ama 2 saat abi. 2 saati bilmem de 12 saate bir şeyler olur ya. Değil mi? Akşam FED'den sonra ben bir pompik bekliyorum yani.
Yani Halil abi ne düşünüyor şu an bilemiyoruz arkadaşlar. Halil abiye ulaşamıyoruz şu an. Halil abi biraz daha kredi çekmeye gitmiş. Su için. Yani faiz kararında çok über bir şey beklemiyoruz arkadaşlar. Zaten olması imkansız gibi. Suyu alıp yurt dışına mı kaçacak? Acayip düştü ya. Kalkamadı bildiğin. Demek ki millette bayağı güzel airdrop varmış. İyi satıyorlar ha. Vallahi özellikle Bybit'te abi. Kafasına tak diye vuruyorlar. Bir 30 mu? Tak diye vuruyorlar abi kafaya. Hayırlı olsun Taylan. Ben çıtırdan longladım arkadaşlar. Ama stopumu da koydum tabii ki. Ay BTC'yi düşürüyorlar ya. Altcoin'ler falan var ya caciki oldu. Evet Halil abimiz geldi. Şu an sohbette. Geldi mi? Chat'te pardon. Ya yarını niye beklemedi bunlar listelerken? Ben anlamadım ki ya. Evet Akın abi çıktı. Bu projeler var ya yönetmeyi bilmiyor. Abi bilerek yarın listelememiş olabilirler bu arada. Şimdi Fed eğer piyasada kötü etkilerse bir gün sonrasını ayarlamış olsalar bu sefer onlar için sıkıntı olacak. Onunla ilgili var mı aklınızda fikir? Ben hemen onunla ilgili de bir şey söyleyebilirim bak. Bana tabii arkadaşlar katılır katılmaz bilmiyorum. Sizin de bir fikriniz varsa söyleyebilirsiniz. Senaryo olarak mı abi? Yok nedeni mesela sence ne olabilir? Niye yarını seçmeyi de bugünü seçtiler? Ya bence işte abi hani dediğim gibi akşam şimdi eğer ki hani belirsiz ya şu an belirsiz durumda en azından fiyatın yani artabileceğini de düşünmüş olabilirler. Ama eğer FED'den kötü bir yani şimdi bunların elinde abi hani bu adamların var mı bilmiyorum da veriler de olabilir. Şimdi o veriler var eğer Fed'in faiz arttırımı hafif gelse de piyasaya düşürecekse derler ki hemen bu sefer alanların hepsi satar bir anda. Coin çakılır. Kendi ellerindekini satamazlar diye düşünmüş olabilir ekip bunu. Aksi takdirde iyi giderse bu sefer de zaten elinde hani düşükten düşmüş mesela toplayanlar var. Onlar daha yükseğe akşam karardan sonra satacak. Bunu düşünmüş olabilirler. Ama yarın yapsalardı her şey net olurdu. Tam bir stabil olurdu gibi yani. Bir düşündüm ben ama. Valla benim düşüncemi de söyleyeyim sana. Şimdi yeni zenginlerin çıkmasına ya da milletin çok para kazanmasını istemeyen bir sistem var ya. Bu sistemden ötürü bu kötü piyasada listeleyip airdropçuların hepsine bir sattırma ve onların elindeki coin kalmasın. Düşük fiyat olsun. O sırada onlar elensin. Daha sonra nasıl olsa bu yükseldiğinde onlar elenmiş olacak. Piyasa iyi şartlarda marketten alsınlar diye yapmış olabilirler yani. Bana o hikaye mantıklı geldi şu an. O da mantıklı evet. İyi piyasada listeleselerdi 4 dolara 5 dolara satma imkanı bulacaktı. Millet çok para kazanacaktı. Çok para kazanmasın, umut beslemesinler. Elenen elensin dediler. Daha sonra iyi günlerde görüşürüz dediler. Hadi suyu topla kendini diye. At yarışı izler gibi izleyenler var arkadaşlar saniyelikte. Abi işte düşünsene bak o kadar borsa var. 10 dolara yakın işte 8 dolara iğne attığı yer Binance TR'de TRY paritesi. Yani bu arada Binance'da da TRY paritesinde var yine de. Yani
Türk lirasında 8 dolara falan görüyor. Düşünsene yani, mantığa bak. Ya genelde şey abi ya, böyle çok bilmeyen işte arkadaşlar tarafından böyle sürekli suyu al. O zaman alayım ya der. Abi bu Sonra çok bak, bilmeyenler mi hep gidiyor, parası var bunların ya? Bu çok bilmeyenler mi hep şey yapıyor? bence öyle abi ya. Yani ben geçmişte biraz işlerinde bulundum abi. Memur tayfanın. Körü körüne giriyorlar. Abi coin çıkmış, alalım mı? Market bas. Gitti. Onun en büyük örneklerinden bir tanesi Riff mesela. Riff yani 10 katına falan iğne atıp sonra yok olmuş bir coin oldu mesela. Yani. Açık konuşmak gerekirse 4 dolar iyi para arkadaşlar. 4 dolarda satacaktım yani. Ya satacaktık komple. Barış'la da öyle konuşmuştuk. Çok bilmeden gelse elimde satılık köprü var. Evet. Garibanın yüzü güler mi? Arkadaşlar kripto kuru takip eden herkesin yüzü gülecek. Yani gülüyor daha doğrusu. Seçim şeyi Galiba seçim propagandası gibi oldu. Hadi. yasak vardı ama neyse abi. $2.90 sanki baraj gibi geliyor abi bana ya. Haziran ayına doğru olur ya. Bir ay sonra falan piyasa düzelirse olur ya. 4 dolar 4 dolar olur ya. Niye olmasın? Yani Aptos'un ekosisteminde arkadaşlar çok gelişen bir şey olmuyor. Yani merkezisiz tarafta, yani borsaların dışında olan Aptos'un ekosisteminde Aptos'un ekosisteminde arkadaşlar çok gelişmeler olmadığı için Aptos kendini çok gösteremiyor. NFT'lerde biraz hype yaşamıştı. O da biraz söndü. Yani şu an yükselmesi için bir sebep yok. Düşmesi için de bir sebep yok. Çok politik konuştum. Aptos'un geleceği var ama arkadaşlar. Ya o ekosistemi toparlayacak. Her ekosistem başlangıcı gibi. Arbitrum çok güzel başladı. Zaten Arbitrum hazırdı arkadaşlar. Bu Sui ve Aptos gibi ekosistemlerde önce bir mainnet'i başlatayım sonra coin'i çıkartayım deme olayı yok arkadaşlar. Çünkü ana yakıtı kendi token'ı, yani kendi coin'i olacak. Sui olacak. Aptos'unki de ana yakıtı da Aptos arkadaşlar. Arbitrum neden böyle çok hızlı geldi? Arbitrum arkadaşlar zaten token daha çıkarmadan önce ekosistemi geliştirmişti. Onların da ana yakıtı Ethereum'da arkadaşlar. O yüzden daha rahat işlediğini gördüler. Ama burada dediğim gibi daha developer dediğimiz işte o geliştiriciler daha Mu dilini çok iyi bilmiyorlar. Hala toplantılar yapıyorlar. Biz de katılıyoruz toplantılara. Takip ediyoruz. İşte workshoplar olsun, şeyler olsun. Yazılımcıların ve yani bu tarz işte ağ üzerine çalışanların sevdiği bir ağ sistem aslında, Move dili ve o çalışma yöntemini seviyorlar ve beğeniyorlar aslında. Yeni nesil olarak beğendikleri bir şey. Araycan senin üstüne ekleme yapacak olsam ama şimdi bu Sui tarafında olur da ağ tıkanırsa, çalışmazsa ve bu ekip işte Aptos'un yaptığı gibi Binance'e, borsalara atıp satmaya falan öyle bir haber oluşursa o zaman bu Sui de yok olur yani. Öyle bir şey var. Kesinlikle. Bir de şey var abi, yeni bir ekosistem, yeni bir dil ya. Yani daha açıkları bilinmiyor yani. Bir de güvenlik var mı? Yani geliştirici de bilmiyor. O yüzden hackleme muhabbetleri olabilir, şey olabilir. Yani bunun önlemini almışlardır ama dediğim gibi yeni bir dil olduğu için bu hack olayları çıtırdan yükseliyor gibi, evet. Çıtırdan longumuz kâra geçti mi bakayım? Aa, yeşili gördüm. Kapat. Huobi de açmış şeye. 4'te açacakmış. Huobi de kaldıracı açıyor. Barış abi sana yazmış abi chatte. Tıkanırsa Solana olur diyor. Abi Solana kadar tıkanan ağ görmedim ama hiç fiyatını etki etmez mi? Ağ tıkanıyordu, daha da yükseliyordu falan yani.
Ya bir de çok ön satıştan alan var ya. Fiyatı direkt baskılayabiliyorlar. Ya bu normal ama her coin'de oluyor ki bu böyle %100 özellikle claim verdikleri zaman yani tamamını verdikleri zaman şimdi normal ön satıştan alanlar biri 13 aldı sonuçta. 13 ay boyunca vesting'i olacak. Ama baktığın zaman %100 alan bir sürü yani tamamını alan bir sürü airdrop tayfası da var. Bunların da bir satış şeyi oluyor tabii ki. Adam sonuçta bedava almış. İster istemez satacak. Hele biraz da böyle birkaç saat daha geçerse umutlar iyice kötü olacak. Akşama da FED amca birazcık baskılarsa Bitcoin 2-3 bin dolar herkes kaçar artık. Evet. Bir de şeyi söylemek istiyorum konudan bağımsız ama. Şimdi arkadaşlar biz burada Sui konuşuyoruz ama şu an Sui coin'ini konuşuyoruz. Eğer siz yeniyseniz bizim kanalımızda zaten eskiyseniz biliyorsunuz. Bu ekosistemin arkadaşlar biz her şeyini sizlere sunabiliyoruz. Yani ekosistemde biz bir hype gördüğümüzde o ekosistemden nasıl para kazanılır böyle en ince ayrıntısına kadar biz inceleme yapıp size videolar sunuyoruz. İşte tweetler atıyoruz. O yüzden takip etmekte, abone olmakta fayda var. Bu kadar dinlemişken de bir de beğeniye basarsanız arkadaşlar mükemmel olur. Yayını beğenelim. Abi Yani- bunda pozisyon falan beklemeyeceksin. Direkt kapatacağım. Bu ne ya? Bir zarar bir kar, bir zarar bir kar. Kafam döndü yeter. Çok hızlı. Biri 1.30'a eşik yaptı kendine. Abi bir dakikalık bunda şu an eksi %2.71 diyor. Çok hızlı ya fiyat aralığı. Long short girenler için arkadaşlar her zaman uyardığımız gibi likidasyonunuzu çok iyi ayarlamanız lazım. Yani yakın Abi ama olmamak. çok güzel aç kapa imkanı veriyor ama ha. Yani 1.30-1.35 arası bak gidip geliyor mesela. 1.29'a düştü az önce mesela. 1.38 oldu. Yani 10 centlik aralıkta güzel gidiyor. Ha, çanak oluşuyor bak orada bir tane. Kulpu da gelir birazdan. Dakikalıkta mı? Saniyelikte düşeni kıran bir şey var. Formasyon ama. Doğru 10.000 alanlarınki de kilitli değil mi? Evet. Öyle biliyorum. 10.000'e kilitsiz yazmış biri abi ama. Kilitsiz yazanlar da vardı işte. Ben de onu bilmiyorum. Biz o taraftan almadığımız için dikkat etmedim valla. Ya borsalar kafa karıştırdı. Bir sürü bir şey yaptılar yani. O Kex'te alanlar 13 ay şeyi vardı. Dağıtım süreci vardı ama şeyi bilmiyorum. Bybit'te 10.000 tane falan alan var. Şeye bir baksana ya. Ne? Duyurulara. 10.000 alan onun da 13 ay vesting'i var diyor. Bir 80'e vurursa iyi. Bak 1.28'e düştük. Buradan gir bir 80'de çık. Ne güzel. Ya Fed'in olduğu gün çok tehlikeli abi ya. Azıcık 10 cent koydu mu satıyorlar ki şu an yani. Bir de elinde bir sürü var adamların yani. Ya böyle bir piyasada acımazlar abi ya. Hemen kârı gördüler mi? Eyvallah. Biz hep bizim millet seviyor hep böyle güzel olacak, 5 olacak, 10 olacak. Orada herkes satıyor işte. 3 dolar olsaydı herkes satacak. Şu an sana 3 dolarda satacak adama 1.5 olsa da satayım dedirtiyor. O da olmuyor. Bari 1.33'te satayım diyorsun sonra. Sürekli emir güncelliyor mesela arka planda. Ben birileri biliyorum yani. Erken tanımalarınkine evet şey verdiler. Direkt tamamını yani hepsini verdiler. 1500 tane alanların. Kilitsiz onlar. Biletli alanların hepsi bence de vesting 13 aydır. Ben 1.80'a koydum abi. Çok azına. Vallahi ben long kaçarım buradan. Elimde bedava varsa satma o zaman abi. Yani 1.80'i göreceğini düşünüyorsan bilgisayar başında ol. Alarm koy daha iyi. Hemen iğne atıp dönmez herhalde. Ya insanlar 3 dolar algısına böyle biraz umut verip sonra 3 dolara değmeden geri birazcık böyle bu taraflara gelebilir. Vallahi şu an 2'nin üstünde de kimse gözünün yaşına bakmaz bunun. O da var. Bu fiyattan sonra satarlar orada. Ya proje umut verici ama takımı umut verici değil arkadaşlar. Hani net bu şekilde anlatabiliriz değil mi? Özetlemek gerekirse. Şöyle borsalara baktığımızda hemen hemen eşitlendi arkadaşlar Bybit hariç. Bybit hariç OKX'te 1.28.
Bybit ne yaptı? Fenomenlere falan da mı bedava dağıttı? Ben anlamadım ki ya. Ayrı bir havuzu mu var? Bu yıl masraflar çok çıkmış. Onu şey yapabilir. Bybit'in fenomenleri meşhur ya. Birçok milyon takipçili yabancı şeylerle falan da çalışıyor ya. Ne yaptı? Onlara bir hediye verdi herhalde. Huobi'de 1.27, Bitket'te 1.36. Bitket hep yukarıda gidiyor. GTIO'da arkadaşlar 1.27, KuCoin'de 1.27, Bybit'te 1.24, OKX'te 1.28, Binance'da 1.27. Zaten görüyorsunuz ekranda. $1 milyar aldım hocam. Tebrikler. Biz de Bu 0.8'i çok gördüm ya. 80 cent falan. Kim konuşuyor arkadaşlar bunu? Hangi? Arbitrum için de aynısı konuşuluyordu. $1 altında herkes alır. Şu an güncel market cap kaç Alican? Onu da bir bilgisini verirsen. Bakalım abi, direkt kendimize hesaplayalım. 1.30'dan kaça düştü o? 1.20? 1.28 oldu hocam. Aynen. Abi 1.20 deyince korkuttun beni ya. Kaç? 28 mi? Aynen 28'den hesaplayalım. Çarpı 5.20. 5.000. Yani şöyle değil mi? Fazla yazdım. Yok fazla. Bir sıfır fazla olur. Evet. Şu an 675.000 Milyon. 675 milyon. milyon. Milyonlar arkadaşlar. Bakalım şöyle. Aynen, ana sayfadan bakalım. Şöyle piyasa değerlerine bakalım. Kaç demiştik? 675 milyon. Yani Chiliz'in tarafında değil mi? Chiliz'in yanında oluyor. Optimizmin yanında oluyor. Evet. Optimizm de bayağı düşük. Evet, yani arkadaşlar sen devam et abi. Genel olarak A coin'lerine baktığın zaman, ekosistemi olan coin'lere baktığın zaman düşük kaldı bu arada. Evet. Evet hocam. Yani milyar doları görmesi lazımdı. Bir Ape'nin yerini bile yakalayamadı baktığın zaman yani. Yani bir şu taraflara gelebilirdi ya. $1 milyar rahat bir şekilde gelebilirdi. Yani bu kadar hype yapıyorsun, şey yapıyorsun. Şu an aşağı yukarı Neo ya da Clay gibi bir şey oldun yani sen. Aynen. Neo'nun bile altında şu an. Evet. Şu anki fiyatlar tabii. Tabii başlangıç aşamasında bu normal. Solana'da ilk çıktığında 80 cent $1 arasındaydı. Sonra $250 vurdu yani. Neden olmasın? Tarihi bir canlı yayına belki eşlik ediyoruz. Aynen. Ya, bu boğaya gelene kadar bu suyun altında coinler çıkar, onlardan para kazanırız arkadaşlar. Şimdi boğa gelecek diye biz şeyi mi bekleyeceğiz? Suyu mu bekleyeceğiz? Biz de 2 güne bir hype değişiyor, trend değişiyor. Bunu biliyorsunuz yani. Evet. Zaten suyu coin'inden daha çok suyu ekosisteminden eğer düzgün çalışırsa oradan güzel paralar kazanıyoruz arkadaşlar. Çünkü daha öncesinde çok araştırma yaptık. Yani bütün depleri biliyoruz arkadaşlar. Oradan doğacak herhangi bir kazanç fırsatını da direkt biz öğrenir öğrenmez, yani görür görmez sizlere aktaracağız bunu. O yüzden takip etmekte fayda var. Tekrar söylüyorum. Bir de Barış da yazmış mesela. Şimdiye kadar hiçbir ekip bu kadar gündeme gelmemişti. Bunlar çok fazla laçka olmuş bir ekip oldular yani. Evet. Yani ekip olarak hiç güven vermiyor. Nasıl olacak ki bu iş yani? Aptos şu an ezmeye bırak. Aptos bildiğin tokatladı ya suyu. Aptos'a rakip olamadı yani. Bırak hiçbir A coin'ini Clay'ı falan kullandığımız yok. Clay'ı bir kere ayakkabı NFT'yi satıldığında Clay'ı kullandık. Onun dışında Clay'la bir şeyimiz yok. Neo desen zaten adamlar vazgeçti projelerinden. Şu an onun ayarında bir yerde kaldın yani. Yani yükselmesi lazım mantıken bu arada. Ben olsam, ekip olsam yakın açıklarım en azından yani. Yakın. Büyük yatırımcı girmez evet. Küçük yatırımcının elinde oyuncak olur bu da. Bir de abi, şimdi abuk subuk NFT projeleri çıkacak anında böyle. Yani Tabii. onlara para kaptırmayın arkadaşlar. Tamam, güzel, $45 çok güzel paralar kazandık. Ama dediğimiz gibi o dandik ya da dolandırıcı bir NFT projeleri olsun, coin projeleri olsun işte.
dikkatli olun çünkü sizin paranız var ve bu dolandırıcılar için çok güzel bir olay arkadaşlar sizin paranızın olması. Onu almak için elinden gelen her şeyi yapacak. O yüzden dikkatli olun yani. O şunu demiş, o bunu alın demiş. Çok dikkatli olmanız gerekiyor. Öncelikle hani Sui'de bir işlem yapacaksanız Sui'yi takip edin Twitter'da. Ya şu var. Aysel'leri takip edin. Öyle Alican şunu demek istiyorsun değil mi biraz da? Mesela bu suyu da yarın bir gün NFT de alsak, bir tane altında coin çıksa onu da alsak. Yani bunu satın ya, karınızı ya da ana paranızı alın da çıkın demeden durmayacağın bir coin olacak ya da şey olacak yani. Evet. Proje olacak. Yani suya güvenip de öyle al bunu uzun vade bekle ya da bunu al bu ileride iş yapar diyebileceğin suyun deyince sürekli bir diken üstünde olacaksın yani. Tabii biz bunu cüzdanlarını da takip edeceğiz. Takımın işte neler yapıyorlar, neler ediyorlar. Aptos'ta Yani mesela onu görmüştük. öyle bir şey yaparlarsa zaten aynı Aptos'un yaşadığından beteri yaşarlar yani. Zaten güvenmiyorlar. Ya gözü seveyim bu coin'i hodullayacağına git Arbitrum hodulla daha kafan rahat eder yani. Çok mantıklı. Fazla. Bunun neyini hodullayacaksın abi ya? Ya bu arada piyasada böyle pislikleri seviyor tamam da. Şimdi öyle bir şey var. Solana'ya da böyle laf ediyorsun. Solana sonra kalktı gitti. Yarın bir gün bir NFT hype olsun. Solana tekrar kafayı kaldıracak çıkacak ortaya mesela. Yani Solana bir türlü cezalanmadı mesela. Bu da öyle haylaz çocuk gibi ortada takılabilir yani. Bir bakarsın $5 olur yani. Ekip zengin mi fakir mi onu bilmiyorum. Biraz aç köpek gibiler ama. Ekip aslında DM. Facebook'un bir blockchain olayı vardı ya arkadaşlar. DM. Bunlar bir ekipler ve ekip ayrılıyor. DM iptal oluyor. Ekip ayrılıyor. Yarısı Aptos'a gidiyor. Yarısı Sui'ye gidiyor. Ve bu şekilde iki tane proje çıkartıyorlar. Yani hepsi aslında aynı takımdaydı zamanında. O da Mu dilini kullanıyordu. Yani bu Mu dilini geliştirmişken bir ekosistemde bize devam ettirelim demişler. İkiye ayrılmışlar. Biri Aptos, biri Sui işte. Bunun devamı gelir mi bilmiyoruz. Şimdi şu kısmını da bilmiyoruz ama hocam. Mesela bu adamlar Aptos'tan önce bu Mu dilini gördüler mi yoksa oradan da çaldılar mı acaba? Öyle de bir şey var yani şimdi. Zaten Facebook bu Mu dilini geliştirmişti abi. Bunlar devam ettirdi ikiye bölünüp. Ya devam ettirdiler de yani Aptos'taki hype'ı görüp buradan devam etmeleri yoksa Aptos mesela o şeyi görmeyince değiştirebilirlerdi de bana soracak olsan yani. He ama yok abi ya. Hani başka bir şeye geçemezler diye düşünüyorum. O kadar da dönek değiller diyorsun. Hani algoritması sonra yani nasıl? Altyapıyı kurduktan sonra başka bir dile geçmeleri bayağı bir zamanlarını alıyor. Evet. İyi en azından vazgeçmemişler projeden. O açıdan iyi. Ya bilmiyorum. Çok gündeme geldi. Yani bir ekibin projesi bu kadar projenin ekibi bu kadar konuşulmamalı ya. Evet orası da öyle. Ya bu kadar konuşmanın bir anlamı yok yani. Adamlar sürekli gündemde anasını. Yapacaklar mı, satacaklar mı, verecekler mi, vermeyecekler mi? Bununla yatıp kalkıyorsun. Ya tamam airdrop vermediler. Okey eyvallah diyelim. Hadi vermesinler. Ama var. Yani burada bir adil olmayan bir dağıtım var. Tamam bizim takipçilerimiz çok aldı. Ama almayan tarafta işte not kuran olsun, olsun, o bu olsun. Adam Discord'a girmiş mesela 20 hesapla. 18'den çıkmış. Ama bu ekosisteme fayda sağlayan, araştıran, inceleyen, destek veren adam bir tane Discord'u var. Ona çıkmamış. Bunu başaramadılar yani. Bu adil dağıtım olmadı. Önlemeleri gerekirdi Evet. onu ya. Abi ne kadar kötü olsa da en azından bir $1 milyar market cap yapmalı ya. Yani bu A'sı var, beklentisi var. $1 milyar bir market cap yapmalı. Hesaplasana Alican. 528'e bölsene bir tam küsuratlı fiyat ne çıkacak? 1.89'du galiba hocam. Öyle bir şeydi değil mi? Aynen. Tamam işte. En azından öyle bir şey olması lazım yani. Arkadaşlar şu an $1 milyar parayı bölüyoruz 528 milyon dolara. Burada niye yapıyoruz bunu arkadaşlar? $1 milyar bir market cap'i bölü adet sayısı. 508 milyon taneye bölüyoruz. 508 milyon dolar ile. Aynen. O da 1.89 yapıyor yani. 1.89'da emir koydum birazcık. Yani çok en azından bu olması lazım yani. Ama vermediler abi böyle. Short fırsatı vermediler ya. Short'ta long da vermediler bence. Yani.
Şey Yok, girdikten var. sonra sabit kaldık. Değil mi? Vadeliye girdikten sonra hareket etmedik oyun. Binance'ın kaldıracı gelmedi. Zaten o geldiğinde her şey değişecek gibi geliyor. Daha çok hızlanacak gibi geliyor. Binance henüz kaldıraç haberi yok. Her şeyi kendi yiyor demiş. Evet yani kötü, bir tık daha kötü borsalara çok hak tanıdılar. O da biraz etkiliyor fiyatı arkadaşlar. O yüzden takımı biz bu kadar çok sevmiyoruz. Çok yanlış yaptılar. Bu da yanlışlardan bir tanesi. Evet, Sui de böyleydi işte. O bir de kaldıracı açmış bu arada. 4'te Evet, açacak. saat 4'te açtılar. Sadece Binance'da abi 300 milyon dolarlık bir hacim olmuş spotta. Evet. Bir saatte güzel. Aynen. Diğerlerine bakalım. Burada 59 milyon dolar olmuş OKX'te. OKX'e öyle iyi ya böyle. Burada 79 milyon dolar. TL'sinde bile 192 milyon TL hacim olmuş ya. 10 milyon dolar yapar nereden baksan. Bayağı iyi. KuCoin'e yakın abi. 10 milyon dolar hacim yapmış ya TL olarak. Ya işte araştırmadan şey yapmadan çok giren var ya. Mesela G2'ye geçmiş ya Binance TL. Değil mi abi? Öyle oluyor. Örnekler. Ya Binance Global'de de var ya TR'ye. Oradan baktım. Aynı tahtayı Ha. kullanıyor. Tamam, doğru o zaman. Ama sonuçta TR ile de herkes işlem yapmaz. Türkler yapıyordur yani. Aynen. O bir de Var mı ekleyeceğimiz bir şey? şu an Akşam FED var. Belki akşam bir yayın daha yaparız. Ama. Ben neresi şey diyeyim abi. Bizim bilgimiz var. Senin var mı? Diyeyim Suipet'le ilgili. Biz videoyu çektik, yayınladık. İzleyebilirsin onu. Detaylar Evet. orada. Kanal takip etmeyenlerin hemen ortaya çıkıyor bak. Evet. Altın ve alır son gibi. saatler galiba değil mi? Video izlemeniz için arkadaşlar son saatler Suipet için. Evet. Kaç son dakika var? saat. Kaç saat var? Bu akşam bitiyordu ya. Ha. Bu akşam bitiyormuş. Altın alır gibi 3 tane coin alsan Bitcoin alırdın, Ethereum alırdın. Bir tane de sen seç. Kendin seç bir tane de işte. Altın gibi düşünüyorsan. Piyasayı da aşağı çekiyorlar bu arada. Fed günü oğlum, böyle şeyler normal. Gidelim mi arkadaşlar? Olur hocam. Yayın sonradan da izlensin, hem çok uzun olmasın arkadaşlar. Olur abi. Suipet'le ilgili kanalda video var arkadaşlar. Takip edin son saatleri. Kaçırmayın. Kendinize iyi bakın. Videoyu yani yayını beğenmeyi unutmayalım arkadaşlar. Basalım ona. Su ile ilgili beklentiden düşük kaldı her şey. Akşamdan sonra belki bir şeyler olur. Yine buralarda oluruz. Yayına geliriz. Yayın açarız belki. Kendinize iyi bakın. Herkese bol kazançlar diliyorum ben. Görüşmek üzere arkadaşlar. Görüşürüz. Bol kazançlar. Görüşürüz. Bye. Kapatsana. Ben mi kapatayım?